Şimdi, daha ileriye, bir krallığa gidiyoruz. Ama önce, bir adım ileri, 4 yıl geriye. Transilvanya, yıl 1662. Önümüzde, Ebesfalva'nın sonuna yakın, mütevazı bir kır evi duruyor. Neredeyse köyün son evi. Görkemli değil, süslü de değil. Her taş, her tahta, güzellik için değil, fayda için yerleştirilmiş. Ama bu yapının kendine özgü bir tarzı var. Her bölümü farklı, şekilde, boyutunda, kalitesinde. İki yanında ahırlar uzanıyor. İnek evleri, araba kulübeleri, kuş evleri. Ve yüksek çatılı, saman kaplamalı koyun ağılları. Arka tarafta bir meyve bahçesi var. Oradan arı kovanının sivri çatısı görünüyor. Avlunun ortasında, beyazlanmış bir ev. Etrafı gölgeli fındık ağaçlarıyla çevrili. Altında, bir değirmen taşından doğaçlama yapılmış yuvarlak bir masa. Akşam olmuş. Sürüler eve dönüyor. Öküzler boyunduruktan çözülüyor. Devasa, mısır yüklü vagonlar yavaşlıyor, duraksıyor. Çanlar çalıyor, otlaklardan dönen hayvanların çanları. Domuzlar dar kapıdan birbirini itiyor, çukurlara inleyerek dalıyor. Horoz ve tavuklar büyük fındık ağacında gece yeri için kavga ediyor ve en yüksek dalın ucunda, maceracı bir tavus kuşu coşkuyla çığlık atıyor. Uzakta akşam çanı çalıyor. Ve daha da uzakta, bir kızın sesi. Kaynağa giderken şarkı söylüyor. Eller sığırlarına bakıyor. Biri taze biçilmiş saman demeti taşıyor. Bir diğeri devasa bir sürahi, sarımsı, kokulu, köpüren taze sütle dolu. Mutfak penceresinden neşeli bir ateşin parıltısı görünüyor. Yuvarlak, kırmızı yanaklı bir kız büyük bir tava tutuyor. Lezzetli yemek kokusu, uzaklara, geniş bir alana yayılıyor. Büyük, yeşil tabaklarda yemek servis ediliyor. Aile değirmen taşı masasının etrafında toplanıyor. İştahla yiyor. Beyaz köpekler saygıyla yukarı bakıyor, hevesli gözlerle. Tabaklar temizleniyor. Mısır koçanları mısır saçaklı çatının altındaki arabalardan fırlatılıyor. Komşu köylerden kızlar geliyor. Askerlerle birlikte, kabuk soymaya yardım etmeye. Neşeli şakalar uçuşuyor. Biri olgun bir bal kabağını alıyor. İçine göz ve ağız kesiyor. İçine yanan bir ışık yerleştirip fener gibi asıyor. Kızlar çığlık atıyor. Korkar gibi yapıyor. Kahkahalar yükseliyor. Daha becerikli çocuklar devrilmiş ekmek sepetlerinin üzerinde oturmuş, mısır kabuklarından uzun çelenkler örüyor. Ve huzurlu emek devam ederken, neşeli şarkılar söyleniyor. Altın saçlı prensesler hakkında masallar anlatılıyor. Zulme uğramış yetimler hakkında. Ara sıra bir öpücük gerekiyor eğlencenin devam etmesi için. Ve yüksek çığlıklar cesur bir eylemi tüm dünyaya ilan ediyor. Küçük çocuklar ara sıra kırmızı ya da sarı benekli özel bir mısır koçanı bulunca sevinçle haykırıyor. Sonunda tüm mısırlar soyulmuş. İyi geceler dileniyor. Vedalar uzuyor, uzayıp gidiyor. Sanki bir daha görüşmeyeceklermiş gibi. Eve dönerken şarkı söylüyorlar. Kısmen eğlenceden, kısmen de saf, temiz bir neşeden. Herkes evine giriyor. Kapılar kapanıyor. Ateşler söndürülüyor. Çoban köpekleri köy sokaklarında uzun diyaloglar kuruyor. Hilal ay yükseliyor. Gece bekçisi saatleri sayıyor, uzun, çekilmiş bir ritimle ağlar gibi. Diğerleri uyuyor. Altın testereyi duymuyor. Ama malikanenin tek bir penceresinde, ışık hala yanıyor. Biri daha uyanık. İki kadın var orada. Biri gri saçlı, saygıdeğer yaşlı bir hanımefendi. Her seferinde yıpranmış bir mezmurdan okuyor. Zaten ezbere bildiği satırları. Diğeri çok daha genç, bir hizmetçi. Sanki uzun bir iş günü hiç yetmezmiş gibi, iğne oturmuş, ipeksi ketenin içinden uzun iplikler çekiyor. "Yat, Clara," dedi yaşlı kadın, sesi nazik ama yorgun. "Ben yeterince kalırım burada. Yarın sabah erken kalkman gerekiyor." "Hanımefendimiz dönene kadar uyuyamam," diye yanıtladı kız, gözlerini işinden ayırmadan. Tüm erkekler içeride olsa bile, o eve gelene kadar hep korku var içimde. Ama bir kez burada olunca, sanki bir kalenin duvarlarının arkasındaymışız gibi hissediyorum. "Kesinlikle doğru, evladım," dedi yaşlı kadın. "Gerçekten de birçok erkeğe değer. Yazık, omuzlarında taşıması gereken kaygıların dinlenmesi için. Hem bu geniş evi idare ediyor, hem de kız kardeşleri Banfi ve Teleki hanımlarının mülklerini çekip çeviriyor. Kaç dava, kaç anlaşmazlık var bu komşuyla, şu komşuyla. Ama hepsinde onunla eşleşebilen çıkmıyor. Bizzat ortaya çıkıyor. Öyle savunuyor, öyle yargılıyor ki, en iyi avukatlarımız ondan ders alabilir.
Lord Banfi bir keresinde buraya geldi, öldürme yöntemleriyle. Ama zarif hanımefendimiz onu bir pire gibi saman kulübelerinden birine gönderdi. Değerli beyefendi, başının mı topuklarının mı üstünde olduğunu bilemedi. Ve o ülkenin önde gelen adamlarından biri. Sonra intikam için üstümüze bir kaptan ve lanzneşterini saldı, köyde serbestçe dolaşmaları için. Ama hanımefendi hepsini köyden kırbaçladı. O yaramazlar onu dışarı çıkarken görünce, üstlerine yürüdüğünü görünce peşlerinden gittiler. "Keşke bu kadar çabuk kaçmasalardı," diye söze girdi kız, gözlerinde bir ateş parlayarak. "Pokeri kulaklarına sokardım, sana garanti ederim." "Dinle, Clara," dedi yaşlı kadın, sesi hem yorgun hem bilge. "Bir kadın uzun süre yalnız kalmak zorunda kalırsa, kendini ve ailesini kendi gücüyle savunmak zorunda kalırsa, sonunda kendini bir erkek gibi hissediyor. İşte bu yüzden hanımefendimiz bu kadar sert görünüyor. Sanki hiç kız olmamış gibi. Ama söyle bana, teyze Mecdelene," dedi kız, sandalyesini daha da yakına çekerek, sesi alçalarak. "Bir daha hiç ustayı göremeyecek miyiz?" Sessizlik. "Ah, Tanrı bilir," diye iç çekti yaşlı kadın. "Zavallı adam ne zaman kurtulacak esaretten? Ben hep böyle olacağını hissettim içimde. Söyledim de, ama kimse dinlemedi. Prensimizin kutlu anısına sahip George'un günlerinde. Kendi topraklarıyla yetinmeyip Macar şövalyeliğinin başında Polonya'yı fethetmeye çıktı. Ve iyi efendimiz Sir Michael de onunla gitti. Ah, ne kadar çabaladık, hanımefendimizle birlikte onu geri tutmak için. O zamanlar yeni evlenmiş bir çiftti. İyi beyefendinin savaşa pek kalbi yoktu zaten, her zaman evde kitaplarının, su değirmenlerinin ve meyve ağaçlarının arasında olmayı tercih ederdi. Ama Onur onu çağırdı. Ve o da gitti. En azından oğlum Andy'yi de yanına almasını yalvardım. Tanrı o düşünceyi bana verdi, yoksa bir daha iyi efendimizden hiç haber alamazdık. Çünkü yüce prensimiz George, vahşi Tatar ordularının üstüne yürüdüğünü görünce dört nala eve kaçtı. Soylularını putperestlerin elinde bıraktı. Onları zincirlerle Tartarya'ya sürdüler. Oğlum Andy uyluğundan ağır yaralanmıştı. Artık işe yaramaz hale gelince eve gönderdiler. Haberler getirdi. Sir Michael hala esir ve Tatarlar onun ne kadar değerli biri olduğunu anlamış. Onu prensleri için saklıyorlar. Başına korkunç derecede yüksek bir fidye koydular. Tüm mülkünü altına çevirse, yine de ödeyemez. Ama soylu hanımefendimiz bu haberi duyunca, büyük sevinç duydu. Kocasının hala hayatta olduğunu öğrenmişti. Ve o andan itibaren, hiçbir taşı yerinde bırakmadı. Parayı toplamak için her yolu denedi, her kapıyı çaldı. Ne yazık ki ne nazik arkadaşlar ne de sevgili akrabalar ödünç vermek istedi. Savaş zamanında kimse isteyerek kara borç vermez, en iyi güvenceyle bile. Böylece hazinelerini sattı. Annesinin verdiği gelin çeyizini, güzel gümüş plakaları, mücevherli bilezikleri, altın ve inci süslerini, büyük saten süslemeli kürklü mantosunu, filegrili mentesini, halkalarını, agrafelerini, saç tokalarını, karbonkül bileziklerini, orient incilerini, elmas küpelerini. Kısacası, paraya çevrilebilecek her şeyi. Ama tüm bunlar bile fidyenin yarısına bile yetmedi. O zaman kendi mülklerini tarıma açtı. Rahibelerin boş arazilerini sürdü. Ormanları mısır tarlasına çevirdi. Geceyi gündüze kattı. Kil çukurları döşedi, ocaklar kazdı, ürünleri mahallede müşteri buldu. Ödüllü öküzler yetiştirdi, Ermeni çobanlara sattı. Tüm pazarlara bizzat gitti. Şarabını Polonya'ya taşıdı, mısırını Hermannstadt'da, balını ve meyve korularını Kronstadt'a. Yünler için adil bir fiyat almak için sınırı geçip Debrecin'e kadar gitti. Ve bu arada, kendine ne kadar tutumlu davrandı. Hizmetçilerini hiçbir şeyde kısmadı. Ama kendi ağzına giren her lokmayı neredeyse tartıyordu. Hasat zamanında haftalarca evde kendisi için pişiremediği günler oldu. Tüm günü tarlalarda geçiriyordu. Yediği tek şey bir parça ekmek, içtiği tek şey bir kase kaynak suyu. Çocuk için bile az olan bu yiyecekle geçiniyordu. Ama inan bana, Clara, hiçbir zaman onu kötü bir mizaçta görmedim. Kocasına olan sadakati uğruna sürdüğü o kuru ekmeğe tek bir acı gözyaşı bile düşmedi. Hiç. Peki neden tüm bunlar oldu? Sana söyleyeyim, evladım, yıllarca bir araya getirdiği para. Andy aracılığıyla düzenli olarak Tartarya'ya gönderildi. Sir Michael'ın fidyesini kısmen ödemek için. Ve sevgili hanımefendimiz, ağzına koyduğu her lokmada kendine kin duyuyordu.
Yaşlı hemşire gözlerindeki yaşları sildi. Sessizlik çöktü odaya. Peki fidye miktarı ne kadardı? Bunu söyleyemem, kızım. Andy her seferinde bir parşömen getiriyor. Tatar'ın ne kadar aldığını, ne kadar kaldığını gösteren bir parşömen. Asil hanımefendimiz onu kendisi saklıyor. Ben hiçbir zaman sormadım. Kız sessizdi. Düşünüyordu. İyi yumuşak G ellerinde 2 kat hızlı dönüyordu. Kalbi de aynı hızda çarpıyordu. Oğlum Andy şimdi orada, dedi yaşlı hanım, uzun sessizliği bozarak. Her an dönmesini bekliyorum. Ondan kesin bir şeyler duyacağız. O anda, dışarıdaki kapı menteşelerinde gıcırdadı. Küçük bir kapı gürültülü biçimde avluya açıldı. Köpekler sevinçle havlamaya başladı. Eski bir tanıdık geliyordu. Hanımefendimiz geldi, diye bağırdı her iki hizmetçi de, koltuklarından fırlayarak. Ve kapı açıldı. Anna Bornemisa içeri girdi. Michael Apafi'nin eşi. Neredeyse erkeksi boyutlarda, görkemli bir kadın. İnce ama silüetinin hatları güçlü ve kaslı. Basit gri keten elbisesinin altından bile bu açıkça görülüyor. 36 yaşından fazla olamaz. Ama yüzü, zamanın aşırı yaşlılığa kadar iz bıraktığı dönemler görmüş. Güneş onu derin bir şekilde bronzlaştırmış. Ama gençliğin ve mükemmel sağlığın doğal kırmızılığı hala orada. Ve bu, olağanüstü yüze kendine özgü bir güzellik katıyor. Bakışı şaşırtıyor, egemen ediyor, bastırıyor. Ama o büyü, yüz hatlarında değil, ifadede saklı. Bu yüz, asil bir ruhun yüzü. Özelliklerinde sertlik yok, pürüzlülük yok, erkeksilik yok. Tam tersine, kaşları ince kemerli, narin. Henüz tek bir kırışıklıkla engellenmemiş, ama bu kadar görkemli. Kirpikleri en zarif şekilde çizilmiş gibi. Gözleri büyüleyici, tam olarak vahşi siyah değil, daha derin, parlak, fındık kahverengi. Uzun kirpiklerin ardında yarı gizli. O gözlerde çok fazla ateş var, çok fazla parıltı. Ve aynı zamanda, çok soğuk. Narin burun, oval yüz, her özelliği kadınsı bir düzende. Ağzı kapalıyken bile öyle tatlı, öyle nazik ki, diğer özellikler onun daha da açılmasını engeller gibi görünüyor. Ama açıldığında, ne kadar kibirli, ne kadar emredici oluyor. "Ne, hala uyanık mısınız?" diye seslendi hizmetçilerine. Sesi güzel, hoş bir ton orada. Ama alt tonlarda, hafif bir rahatsızlık var. "Hanımefendiliğinizi dışarıda beklemek zorunda bırakabileceklerini düşünüp uyanık kalmak istedik," diye yanıtladı yaşlı kadın, hanımefendisine yaklaşarak omuzlarındaki ağır yükü aldı. "Andy henüz dönmedi mi?" diye sordu Lady Apafi. Sesi alçak, hüzünlü. "Henüz değil, ama her an bekliyorum." Lady Apafi derin bir iç çekti. Ne kadar bastırılmış keder vardı o tek iç çekişte. Ne kadar kaybolan umut, ne kadar sabırlı vazgeçiş. O kahramanlık ruhundan önce geçen sefil yılların acıları, hepsi birden yükseldi. Kaderle, insanlarla ve kendi kalbiyle olan o cesur mücadele aklına geldi. Sevinç değil, tatmin edilmemiş özlemler getiren sevgisi. Geçip giden bir yıl daha. Ve kim bilebilirdi tamamlamak için kaç yıl daha geleceğini? Sadece emek kalmıştı, sabır ve karşılıksız sevgi. Sonra alışılmış soğukluğuna döndü. Zorlanmadan, hizmetçilerine iyi geceler diledi ve odasına doğru yürümeye başladı. O an Clara öne atıldı. Hanımefendisinin elini tuttu, sıkıca tuttu ve dudaklarına götürdü. Dame Apafi şaşkınlıkla baktı kıza. Avucuna sıcak bir şey düştü hissetti. Bir gözyaşı. "Ne derdin var?" diye sordu Dame Apafi, çok şaşırmıştı. "Hiçbir şey," diye hıçkırdı kız. "Sadece, hanımefendim için çok üzüldüm. Uzun zamandır aklımda bir şey vardı. Ama ifade etmeye hiç cesaret edemedim. Efendimizin esaretinden ve ağır fidyesinden sık sık konuşurduk kendi aramızda. Biz köy kızlarının hepsinin altın ve gümüş paralardan yapılmış kolyeleri var boyunlarımızda, bize hiçbir faydası yok. Kendi aramızda bir araya gelmeye karar verdik. Boşta duran bu paraları topladık. Efendimizin fidyesi için hanımefendiye vermek istiyoruz. Belki çok değil, ama yine de bir şey." Lady Apafi'nin gözleri istemsizce doldu. Köylü kızın titreyen elini sıkıca sıktı. "Sana teşekkür ederim, kızım," dedi, sesi derin bir duyguyla titriyordu. "Bu teklifi, kız kardeşim Banfi 10.000 altın zinciri elimde tutmuş olsaydı bile bu kadar yüksek tutmazdım. Ama Tanrı aynı zamanda yardımcım olacak. Ona güveniyorum." O anda, avludan atların ayak sesleri geldi. Köpekler havlamaya başladı. "Kim olabilir bu saatte?" diye kekeledi yaşlı hemşire.
İki hizmetçi de kapıya yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Sonra Dame Apafi masadaki ışığı aldı. Kapıya doğru yürüdü. Açtı. Avluya baktı. "Kim var orada?" diye yüksek ve net bir sesle bağırdı. "Biz, yani ben," diye geldi karanlıktan tereddütlü bir ses. Ve üçü de hemen tanıdı. "Andy, ah, sensin, hemen içeri gel," dedi Lady Apafi neşeyle, onu içeri iterek. Andy girdi. Ama açıkça çok kafası karışıktı. Elindeki şapkayı döndürüyordu. Mahcup mahcup yere bakıyordu. "Peki, onu gördün mü? Konuştun mu? İyi mi?" diye sordu Lady Apafi, neredeyse nefes almadan. "Evet, oldukça iyi," diye yanıtladı adam, sesini bulduğu için memnun görünüyordu. "Hanımefendiliğinizin elini saygıyla öpüyor. Ayrıca bana Tanrı iyi etsin dememi söyledi. Ama neden sürekli yana bakıyorsun? Köpekler kime havlıyor? Belki siyah ata, onu göreli çok uzun zaman oldu. Çantayı Mirza'ya verdin mi?" Bu soruyu cevaplamak yerine, Andy koyun derisi ceketinin cebine uzandı. Cep çok yüksekteydi, dardı, derindi. Yüzü en ince işkenceyi yansıtıyordu. Parşömeni çıkardı ve titreyerek uzattı hanımefendisine. "Hala çok mu kaldı? Mirza ne diyor?" diye sordu Lady Apafi. Sesi titriyordu. "Aslında, pek fazla bir şey yok," dedi Andy, hala yere bakarak, elindeki şapkayı sıkıştırarak. "Hatta çok az kaldı bile diyebiliriz." "Ne kadar? Ne kadar peki?" diye hep birlikte bağırdılar. Andy kızardı. Derin bir nefes. "Hiç kalmadı." Bunu kırık bir sesle söyledi. Ve ardından, hem güldü hem ağladı. Aynı anda, kontrolsüzce, kalbi patlamak üzereydi. Dame Apafi her şeyi bir anda kavradı. "Konuş adamım," diye tuttu onu omuzlarından, tutkuyla. "Kocamı da yanında getirdin mi?" Andy yumruğunu arkasında sallayıp başını salladı. Güldü ve ağladı aynı anda, ama hayatını kurtarmak için tek kelime çıkaramıyordu. Dame Apafi sınırsız bir sevinç çığlığı ve hıçkırıklarla kapıya koştu. Kapı zaten aralıktı. Biri orada bekliyordu, dinliyordu. Uzun zamandır beklenen, çok defa yas tutulan. "Michael Apafi, Michael, sevgili kocam," diye bağırdı kadın, sesi duygudan titreyerek. Ve yarı baygın, yarı kendinden geçmiş, kocasının boynuna düştü. Anlaşılmaz kelimeler mırıldandı. Sevgi, neşe, şefkat. Apafi onu göğsüne bastırdı. Sarstı, kucakladı. Sessizlik. Sonra, derin bir hıçkırık. "Sen benimsin," diye kekeledi uzun bir aradan sonra. Fırtına biraz yatışmıştı. Biraz daha kendine gelmişti. "Ben seninim," diye bağırdı Apafi. "Ve yemin ederim, dünyada hiçbir şey beni bir daha senden koparmayacak." "Aman Tanrım, ne mutluluk," diye haykırdı Anna, gözlerini gökyüzüne kaldırarak. "Bana ne sevinç getirdin," diye bir kez daha kekeledi, yüzünü kocasının göğsüne gömerken. "Ve tüm dünya benim olsaydı bile," dedi Apafi, sesi kısık ama kararlı, "senin sadakatini karşılayacak kadar zengin olamazdım. Tanrı'yı tanık tutuyorum. Eğer bir krallığım olsaydı, sana verirdim. Ve yine de, bu ancak dilenci bir tazminat olurdu." Neşeli, sevgi dolu iki insan. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar mutlu. O gece pencerelerinde ışık geç saatlere kadar yandı. Birbirlerine söyleyecekleri o kadar çok şey vardı ki. Sanki bitmeyecekmiş gibi görünüyordu.